Yazılım, video render, mühendislik veya oyun içinde bir laptop alacaksak artık minimum ekran kartımız 4050 olmalı. Ama burada da çok seçenek var ve hangisini alayım dediğinizde doğru videoya geldiniz. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Şu anda alınabilecek en iyi RTX 4050 laptopları kısa inceleyeceğiz. Burada sadece özellikler değil, kronik sorunlar, soğutma, ekran ve kasa kalitesi her açıdan düşünerek listeyi hazırladım. Ve bu listedeki tüm laptopların da en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve sizce bu serinin devamı RTX 4070 veya 3050'li laptoplar içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Şimdi listenin en uygun fiyatlı ve benim şu anda fiyat performans olarak favori laptoplarımdan biriyle başlayalım. Burada HP Victus 16'yı görüyoruz. AMD Ryzen 5 7640 gibi performans olarak çok iyi bir işlemciyi burada görüyoruz. 16 GB RAM, 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. HP Victus 16 hem kasa kalitesi hem de soğutma yönünde oldukça güçlü bir cihaz. Isınma problemi hiçbir şekilde yokken ve şu anki fiyatıyla muazzam bir konumda diyebilirim. Ryzen 5 7640 i5 13. nesilden de daha iyi bir performansa sahip. Tasarım olarak da oldukça sade ve şık bir cihaz diyebilirim. Baktığımız zaman çok da gaming laptop olduğunu belli etmiyor ve batarya olarak da sağlam bir laptop. Günlük kullanımda prize bağlı olmadan 5-6 saat rahatlıkla kullanabiliyoruz ve kesinlikle fiyat performans oranı çok yüksek bir laptop diyebilirim. Bu fiyatlarda da çok fazla kalacağını açıkçası düşünmüyorum. Bütçeniz 20.000-25.000 bandındaysa uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka Victus 16'ya zorlayın derim. Listenin ikinci sırasında Victus 16'ya alternatif olarak Intel işlemci istiyorum diyenler için i5 12. nesil performans serisi bir işlemciyi burada görüyoruz. RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. 15.6 inç Full HD IPS bir panelle de birlikte geliyor. Tasarım olarak daha gaming laptopa yakın bir cihaz istiyorsanız RGB klavyesi ve genel hatlarıyla Nitro 5 gayet mantıklı. Fakat bu fiyatlara çıkmışken 2000 TL daha koyup benim favorilerimden Lenovo'nun Log modeli daha iyi bir tercih diyebilirim. Lenovo'nun güncellenmiş kasayla gelen Log modeli i5 13. nesil işlemcisi 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, 5200 MHz 8x2 olarak gelirken 512 SSD ve RTX 4050'nin de 95 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. Ekran kısmında da 15.6 inç 144 Hz IPS bir panel kullanılmış ve 350 nit maksimum parlaklığıyla ekran kalitesi olarak çok büyük beklentileriniz yoksa gayet yeterli diyebilirim ve tasarımsal açıdan da oyuncu laptopu olduğunu hissettiren bir cihaz ama klavye RGB değil, burada tek renk beyaz bir klavye ile karşılaşıyoruz. Genel anlamıyla gerçekten başarılı bir cihaz ve özellikle de Lenovo bir laptop istiyorsanız şu anda indirimde olmasıyla da 30.000 TL'ye fiyat performans bir cihaz diyebilirim. 4. sırada da Nitro 5'in i7 12. nesil işlemcili versiyonunu görüyoruz. 16 GB RAM, 8x2 ve 4800 MHz olarak konumlandırılmış. 512 SSD ve RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonunda bu laptopta var. Şu anki fiyatına oranla yine RGB klavye isteyen ve render için kullanacaklara gayet mantıklı ama benim ekran kalitesi ve kompaktlık yönünde yani taşınabilirlik anlamında beklentim yüksek. Laptopu sürekli yanımda taşıyorum diyorsanız 16 GB RAM ile şu anda indirimde olan Asus TUF A15'in Ryzen 7 7. nesil performans serisi bir işlemci burada görüyoruz. 16 GB RAM, 4800 MHz ve 8x2 olarak konumlandırılmış. RTX 4050'nin hem 140 Watt hem de Advanced Optimus destekli bir versiyonu bulunuyor ve bu laptopun en önemli artılarından biri kesinlikle ekran kalitesi. 15.6 inç Full HD 144 Hz panelin yanında %100 sRGB yani renk doğruluğu ve kontrast açısından çok başarılı bir ekran önümüze çıkıyor. Özellikle video render veya grafik tasarımla uğraşıyorsanız bu bütçelerde alınabilecek en mantıklı laptop. Yine bu fiyat bandında benim için birinci öncelik ekran kalitesi değilse işlemci performansında i7 13. nesle denk olan ve verimlilik ve ısınma konusunda i7 13. nesilden daha da iyi bir işlemciyi yani Ryzen 7 7840 HS'yi görüyoruz. 16 GB RAM yine 8x2 5600 MHz olarak önümüze çıkarken ve RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Victus'un sade şık tasarımını bu laptopta da görüyoruz. 16.1 inç 144 Hz IPS panelin yanında bu ekran %45 NTSC'ye sahip. Ayrıca bu laptopun 1 TB SSD ile olan versiyonu da alınabilir. Eğer ben laptopu profesyonel işlerde kullanıyorum diyorsanız da bataryası, inceliği ve hafifliği ile bir MacBook'a da yakın bir
cihaz olan Asus'un VivoBook modelini görüyoruz. i5 13500H burada kullanılmış. 16 GB RAM yine 8x2 olarak önümüze çıkıyor. Ekranda 16 inç Full HD'nin üzerinde 120 Hz IPS bir panel kullanılmış ve 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran kalitesi, klavye hissiyatı ve genel deneyimiyle video editör, grafik tasarım veya yazılım için rahatlıkla alınabilecek bir laptop. Listemizin son sırasında fiyat performans değil de daha üst segment premium bir laptop istiyorsanız ve özellikle büyük ekran beklentiniz varsa MSI'nin Katana serisinden A17 modelini görüyoruz. Bu laptopun en önemli artıları metal kasası ve işlemcisi diyebilirim. i7 13. nesil performans serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM RTX 4050'nin 105 Watt'lık bir versiyonuyla karşılaşıyoruz ve yükseltmelere de hem RAM hem de SSD tarafında açık bir laptop. 17.3 inçlik geniş ekranı, 144 Hz IPS paneli ve soğutma sistemiyle de fiyatını hak eden bir laptop. Dostlar, listeye genel olarak baktığımda hepsi gerçekten fiyatlarını hak eden cihazlar. Fakat favorilerimden bahsedersem fiyat performans ve 30.000 TL altında bir laptop alacaksam 25-30.000 bandında tartışmasız en iyi laptop HP Victus'un 16 modeli. Ryzen 5 işlemci burada hem performans hem de verimlilik tarafında çok büyük bir artı sağlıyor. Isınmaması, sonradan yükseltme yapabilmemiz, sade tasarımıyla çok fazla gaming laptop olduğunu belli etmemesi de benim için bir artı ve batarya performansı da gaming laptoplar için de öne çıkmasını sağlıyor. Bütçem tam olarak 30.000 ise de Lenovo'nun Log modeli favorilerim arasında. 95 Watt'lık 4050 burada kafanızı karıştırmasın. 90 Watt ve üstünde 4050 hemen hemen aynı performansa sahip. Özellikle de Lenovo bir laptop istiyorsak bu fiyatlarda fiyat performans olarak oldukça mantıklı. Ben Asus bir laptop istiyorum. Kasa kalitesi ve ekran kalitesi de bu fiyatlarda en iyisi olsun dediğinizde Asus TUF A15 fiyat performans cihazlar arasında en kaliteli laptopların başında ama tabii ki tasarımıyla görünüş olarak oyuncu laptopu olduğunu kesinlikle hissettiriyor. Birinci önceliğiniz işlemci performansıysa da Victus 16'nın Ryzen 7 versiyonunu rahatlıkla önerebilirim. Grafik tasarım, video edit ve yazılım için de Asus'un VivoBook modeli oldukça yeterliyken büyük ekranlı 4050'li bir laptop istiyorsam da MSI'nin güncellenmiş Katana modelini alırdım. Şu anda bu listedeki tüm laptoplar dolar kuruna ve piyasaya oranla gerçekten çok mantıklı bir konumda diyebilirim. Ve şu anda bu laptopların neredeyse hepsi indirimde. O yüzden alacaksanız almaya çalışın derim. Açıklama ve yorumlarda bıraktığım linklerden rahatlıkla alabilirsiniz. Ve son olarak da listedeki tüm laptoplarla ilgili bir özet geçersem bu laptopları aldığınızda en az 4-5 sene hiçbir problem olmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu laptopların hepsi FreeDOS ama FreeDOS laptopa Windows'u nasıl kuracağım diye düşünmeyin. Çünkü kanalda adım adım FreeDOS laptopa Windows kurulumu var. Onu da kartlara koyarım veya kanala giderek oradan izleyebilirsiniz. Ve bu serinin devamı da size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kal.